Dünyada örnek kanallardan bir tanesinin bugün temelini atıyoruz. Kanaldan geçecek gemi boyutları ve trafik kapasitesi Boğaz'daki mevcut trafiğin %99'unu karşılayacak şekilde tespit edildi. Buna göre kanalın uzunluğu, sevgili hemşehrilerim, sevgili İstanbullular, tüm sevgili vatandaşlarıma sesleniyorum. Kanalın uzunluğu 45 kilometre. Kanal İstanbul tamamlandığında gerek uzunluk gerek yapım süresi açısından dünyadaki büyük projeler arasında yerini alacak. İlk 5 kanaldan biri olacak. Asrın projesi olarak adlandırılan Kanal İstanbul'a start verildi. Kanalın uzunluğu yaklaşık 45 kilometre, taban genişliği minimum 275 metre ve derinliği 20.75 metre olarak belirlendi. Uzunluk açısından Baltık Denizi'ndeki Kiel Kanalı, Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus'u birbirine bağlayan Panama Kanalı ve Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı'ndan sonra, dünyadaki büyük kanallar arasında 4. sıraya yerleşecek. İstanbul'u içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul'un üzerine 6 köprü yapılacak. Taban genişliği minimum 275 metre. Derinliği, küsuratı söylemiyorum, 21 metre olarak belirlendi. Bir başka ifadeyle 275 metre uzunluğa kadar petrol tankerleri ve 350 metre uzunluğa kadar olan konteyner gemileri bu kanaldan geçebilecek. Kanal üzerinde birisi de bugün temelini attığımız olmak üzere toplamda 6 köprü inşa edilecek. İlkinin temeli Haziran ayında atıldı. Kanal İstanbul'un her iki tarafında 250 biner konutluk devasa şehirler kurulması planlanıyor. Bu şehirler akıllı şehir olacak. Enerjisini kendi üretecek, çevreyi koruyacak. Güneş enerjisi santralleri bulunacak ve yağmur suyunu içme ve sulama suyuna dönüştürecek. Kanalın her iki yanında planlanan 500 bin nüfuslu yerleşim alanlarının da İstanbul'un merkezindeki baskıyı ortadan kaldıracağına inanıyoruz. Kanal İstanbul rekor sürede bitecek. Dünyadaki büyük kanal projeleri arasında Almanya'daki Kiel Kanalı, Orta Amerika'daki Panama Kanalı, Mısır'daki Süveyş Kanalı başı çekiyor. Bunlar içinde uzunluk açısından ilk sırada Süveyş Kanalı bulunuyor. Süveyş Kanalı'nın uzunluğu 193 kilometre. Kiel Kanalı'nın 98, Panama Kanalı'nın 86, Kuzey Denizi Kanalı'nın 24, Euro Kanalı'nın ise 44 kilometre uzunluğunda. Yunanistan'ın kuzey kara topraklarını Mora Yarımadası'ndan ayıran Korint Kanalı'nın uzunluğu ise 6,5 kilometre. Kanal İstanbul 45 kilometrelik uzunluğuyla birçok projenin önüne geçerek, dünyadaki sayılı kanallar içine girecek. Dünyadaki örnekleri incelendiğinde kanal projelerinin tamamlanma süreleri 8 ila 11 yıl arasında. Kanal İstanbul'un 6 yılda tamamlanması bekleniyor. Bu haliyle de dünyada en hızlı tamamlanan projelerden biri olacak. Bunları İstanbul'dan kazasız, belasız geçirmek öyle kolay iş değil. Her an her türlü riski taşıyordu. Yapılan etütler, Kanal İstanbul'daki gemi trafiğinin Boğaz'a göre, dikkat edin, 13 kat daha güvenli gerçekleşeceğini gösterdi. 13 kat. En derin demeci ise şu oldu. Süveyş Kanalı gibi olacak. Adalet ve Kalkınma Partisi yarı ve tam resmi yayın organları bu sözü manşete çektiler. Çevresinde Süveyş gerçeğini anlatacak var mı ya da bu tür gerçekleri bilmek ister mi bilemiyoruz. Süveyş, içinde savaş dahil her türlü oyunu barındıran 150 yılı aşan bir süreçtir. 1859'da içinde İngiltere, Fransa'nın da olduğu Uluslararası Süveyş Kanalı şirketi kuruldu.
adeta yap işlet devlet şirketi olarak kuruldu. 10 yıllık inşaat sürecinde Mısırlı işçiler köle düzeni gibi çalıştırıldı. 1 milyon işçiden 125 bini değişik nedenlerle yaşamını yitirdi. Kanal 1869'da açıldıktan hemen sonra 1875'te Mısır birden mali sıkıntıya girdi, uluslararası şirketteki payını İngiltere aldı. Mısır, kanalda pay sahibi olabilmek için yıllarca çaba harcadı. 1956'da millileştirdim, dedi. Sen misin bunu diyen? İngiltere, Fransa, İsrail Mısır'a savaş açtı. 1957 ve 1967'deki 1. 2. Arap-İsrail savaşlarının ana nedeni budur. Kıssadan hisse, çok uluslu şirketlerle özellikle stratejik öneme sahip yatırımlar paylaşılmaz. Onlar, yapıları gereği girdikleri yerleri kolay kolay terk etmezler. Savaş dahil her şeyi göze alırlar. Arkalarında emperyal devletler vardır. Daha doğrusu emperyal devletler o şirketleri vitrine koyarlar. Yüzden küresel aktörler su yolları güzergahındaki devletleri güçsüzleştirmek için her şeyi yapar. Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Bab el-Mandeb Boğazı'nın bir yanı Yemen, bir yanı toplu iğne başı kadar Cibuti. Bugün Yemen'in iç savaştan iç savaşa sürüklenmesinin, Soğuk Savaş döneminde Kuzey-Güney diye iki devlete bölünmesinin nedeni budur. Aynı şey karanın öteki tarafındaki Basra Körfezi'nde Hürmüz Boğazı için de geçerli. Dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün 1/3'ine yol olan Hürmüz Boğazı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la uğraşmasının en önemli nedenidir. Boğazın bir tarafında İran var, öteki tarafında ise Bahreyn yer alıyor. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi emir devletler var. Amerika Birleşik Devletleri'nin meşhur 6. filosu Akdeniz'de, 5. filosu da Bahreyn'de konumlanıyor. Suni ya da doğal bütün su yollarının bunlara benzer öyküsü vardır. 40-70 milyar dolar arası maliyet konuşulan Kanal İstanbul'a yap, işlet, devlet niyetiyle gelmezler, yap, işlet, devam et diye gelirler. Bu nedenle bu proje milli ve yerli olmalıdır. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Kanal İstanbul sadece Türkiye'nin değil, belki de dünyanın en çevreci projesi olarak hayata geçirilecektir. Proje alanının %52'si bu doğrultuda kullanılacaktır. Kanal İstanbul'un her biri ayrı emek gerektiren tüm mühendislik ve ÇED çalışmalarının bilimin ve tekniğin ışığında, hukukun izinde yürütüldüğünün altını tekrar çizmek istiyorum. Dünya ticaretinin yaklaşık %80'i deniz yoluyla yapılıyor. Kargo ve yolcu akışı uluslararası denizlerde ve çeşitli ülkelerin sınırında bulunan coğrafyanın sunduğu doğal yollar olan boğaz veya ülkeler tarafından açılan kanallar arasında gerçekleşiyor. Bu nedenle de limanlar, boğazlar ve kanallar deniz ulaşımında stratejik açıdan önemli birer güç merkezleri oluyor. Aynı zamanda ülkelere gelir sağlıyor. 15 milyar dolarlık bir maliyetle 6 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Buradan geçecek gemilerden sağlanacak gelir ve proje kapsamındaki liman başta olmak üzere diğer unsurlardan elde edilecek kazançta Kanal İstanbul kendi kendini rahatlıkla finanse edecektir. Böylece Türkiye, devletin ve milletin kasasından, kesesinden 5 kuruş çıkmadan kendi gelirleriyle finanse edilerek dünya çapında bir esere daha kavuşacaktır. Projenin bugüne kadar mevcut sürecini nasıl adım adım takip ettiysek, bundan sonra da tamamlanana kadar hassasiyetle takibini sürdüreceğiz. Türkiye'ye sağlayacağı katkılar, proje maliyetiyle kıyaslanamayacak kadar yüksek olan Kanal İstanbul, ülkemizin en önemli değerlerinden biri olarak tarihteki yerini alacaktır. Rabbime bizlere bu günleri gösterdiği için hamd ediyorum.
Süveyş kanalından 2019'daki 5,8 milyar dolar gelir elde edildi. 2020'de bu rakam 5,61 milyar dolar. Düşüş de pandemiden kaynaklandı. Panama Kanalı, 2020 mali yılında, 2019 yılına göre %7,2 artışla 3,4 milyar dolar gelirle tamamladı. 2020'de kanalın Panama'nın gayri safi yurtiçi hasılasına doğrudan katkısı %2,7 oldu. Kanal İstanbul projesi Montreux'e tabi olmayacağı için Süveyş gibi ton başına ortalama 5,5 dolardan fiyatlanabilecek. Süveyş'ten en fazla 150 deadweight ton gemiler geçebilirken, Kanal İstanbul 300 bin tonluk gemiler için uygun olacak. Kanal İstanbul, tam kapasite çalışması durumunda da yıllık kazanç 8 milyar dolara kadar yükselecek. Kanal İstanbul, Uzak Doğu, Avrupa taşımacılığına alternatif olacak en uygun rotanın, ülkemiz olduğu gerçeğini daha da güçlendirecek bir projedir. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini tasarlayan stratejik bir hamle olarak gördüğümüz Kanal İstanbul, Türkiye'yi küresel bir lojistik üs konumuna getirerek hem bölgesinde hem de dünya ticaret ve ulaşım yollarında söz sahibi yapacaktır. Sizce Kanal İstanbul yapılmalı mı? Yap işlet devret yapılmasının Türkiye için riski var mıdır? Süveyş kanalındaki tehlike bize emsal olabilir mi? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın.